Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir filmle geldim sizin karşınıza. Filmimizin adı Telefon. 2020 yapımı bir film. 1 saat 50 dakika olan ve Netflix'te bulunan bir film. Film gerilim ve korku diye geçiyor ama bence çok korku değil. Gerilim de insana göre değişebilir. Bilmiyorum, bazıları için korku da olabilir tabii ki. Zaten 16 yaş sınırı var. Bunlardan bahsettikten sonra artık başrollerimize geçmek istiyorum. Başrollerini iki başarılı ve güzel oyuncumuz paylaşıyor. İlki Park Shin-ye. Umarım doğru söylemişimdir adını bu arada. Zaten benim daha önce film ve dizisini de izlediğim bir oyuncumuz. Diğer oyuncumuzsa Jeon Jong Seo adında bir oyuncumuz. İkisi de çok başarılı ve çok uygun düşmüşler. Yani karakterlere çok güzel uyum sağlamışlar. Ve çok da başarılı oynamışlar bence. Filmle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Filmin girişi bana Nuri Bilge Ceylan filmlerinin girişine anımsattı. Yani bir an öyle bir hissiyat aldım filmin girişiyle ilgili. Böyle çok yüzümde bir tebessüm oluştu. Tabii ki hiç alakası yok bu arada, yani Nuri Bilge Ceylan filmleriyle. Ama bunu da böyle söylemek istedim. O hissiyatı verdi bana girişi. Evet, ufak bir böyle araya bilgi. Şimdi konusuna geçeyim hemen. Şimdi temel anlamda internete de yazdığınız zaman şöyle anlatılıyor filmin konusu. İki kadının bir telefon aracılığıyla farklı zamanlarda birbiriyle iletişim kurması. Fakat bu film için çok kapalı bir anlatım bence. O yüzden ben size bir tık daha detaylı anlatacağım ki hani anlayın ve size hitap ediyor mu etmiyor mu daha kolay karar verin diye. Şimdi Park Shin-hye'nin oynadığı, canlandırdığı karakterimizin ismi Seo-yeon. Seo-yeon e, kendilerine ait olan, yani annesi ve babasının satın aldığı eski bir mülke geliyor yıllar sonra ve o mülkte gelirken yolda telefonunu kaybediyor. Telefonunu kaybettiği için de o evde eskiden beri tabii ki kalmış çok eski bir böyle telefonu bağlıyor ki kendi telefonuna bir şekilde iletişim sağlayabilsin, nerede olduğunu bulabilsin. Fakat kendisinin telefonuna o gün bir arama geliyor ve karşı taraf ondan yardım istiyor. Öyle bir yardım istiyor ki ilk başta tabii ki bize de mesela öyle aramalar gelir. Ne deriz? Yani yanlış numara, yanlış çevirdiniz. Kapatıyor o da aynı bizim yaptığımızı yapıp. Fakat aynı numara her gün aramaya başlayıp her gün yardım isteyince bir saatten sonra bu iki kadın aynı internet sitesinde dediği gibi bir iletişim haline geçmeye başlıyor. Ve konuştuğu kadınsa e, çok enteresan biri çıkıyor. Onu söylemeyeyim çünkü spoiler vermeyeyim ama genel anlamda ikisinin bu bağı ilk başta çok masum ve hatta faydalı bir gelişmeye sebep olmuşken, öyle gibi gözükürken bir anda işler çok çirkinleşiyor ve çok farklı bir yüzü çıkıyor olayın. Şimdi bu kadar söyleyeyim. Spoiler da vermeyeyim, kaçmasın ağzımdan. Ama bence keyif alarak izleyeceksiniz. Gerçekten hani böyle sizi sürükleyici bir film. Yani ne olacak diye izlettiriyor kendini. Evet, şimdi filmimizin konusu çok başarılı bir şekilde işlenmiş ve konusu da çok güzel bence. Başrollerimiz çok iyi iş çıkarmış. Ben genel anlamda her tarafını sevdim filmin. Yani dediğim gibi çok sürükleyici buldum ve hani izlerken keyif aldım filmi. Ben gerilim ya da korku, yani ne gerilim ne korktum. Ama böyle bir gerçekten şey gibi hissettim. Ben kitap okurken de böyle gözümde canlandırmayı severim. Polisiye kitapları çok severim, dizileri de. Ve zaten bir tane de paylaşmıştım sizinle. Onu da hemen önerilen kısma koyayım. Şöyle araya kamu spotu gibi girdim.
Şimdi evet, ve bu konuda polisiyeyle ufak bağlantıları olması ve şaman, yani şu konuda bir tık takıldım ben. Genelde bu şamanlık ya da işte efendim biraz gerilim unsuru katmak istediğimizde bu tip şeyleri kullanmak biraz riskli. Çünkü sonuçta ne bileyim şey algısı oluşuyor insanlarda. Ya şamanlar böyle yapıyor. Demek ki. Hani daha da küçük izleyici, eğer hani zaten 16 ya da artık küçük çocuklar da çok yaş sınırına takılmadan izledikleri için bu sefer mesela benim de ufak bir kardeşim var. Onun bile böyle izlediği şeylerde, bunu izlemedi o tabii ki ama izlediği şeylerde böyle belli algılar oluşuyor. O konuda hani yaş sınırına uyulması gerekiyor bence. Bu da bir kamu spotu gibi oldu. Peş peşe. Ama onun dışında çok güzeldi. Filmin ucunun açık kalması, e, bazı filmlerde bunu yapıyorlar. Bu benim çok hoşuma giden bir şey değil. Ben net bitsin isterim. Çünkü şu an 1000 tane soru var aklımda. Yani annesi böyle kaybolur gibi oldu. Eğer annesini öldürdüyse o zaman küçük kız da o evdeydi. Küçük kızı da öldürür mü? Ya da işte akış değişti, küçük kız evde değil mi falan, böyle bir sürü soru kaldı aklımda ama yine de güzeldi. Keşke bari anne kız giderken bitirselerdi falan. Hani böyle şeyler düşündüm sadece. Yorum, eleştiri olarak bunu dile getirebilirim bireysel. Filmi çok sevdim. Çok da beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek verirseniz de çok mutlu olurum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.